Matthias'ı tanıyor çoğunuz. Onu ben Matthias'ı davet etmek istiyorum. Matthias özellikle Almanya'da ikinci ve üçüncü kademe antrenörlerin yetişmesinde Alman Hentbol Federasyonu'nun rektörlerinden bir tanesi. Aynı zamanda profesyonel olarak sadece antrenör eğitimiyle uğraşan birisi. Yani Almanya'da ve diğer ülkelerde bu eğitimi veren bir hocamız. Özellikle onun hepsinin oturumları bizim için çok kıymetli. Many thanks for your time. Floor is yours. I say thank you for the invitation. So it's nice to be back here in Ankara with you. And I hope that lunch was good. Was it? Yemeğin iyi işini umuyorum dedi. Ben de mutluyum burada olmaktan. Is everybody tired? Herkes yoruldu. Yemek sonrası bir çöktünüz diyor. We will wait till Merak etmeyin, öğreneceğim sizi. I will talk to you today about the mystery of fainting. That's the topic. That's the idea. We will start. Konumuz aldatmanın gizemi diye çevrilebilir. Yani aldatmanın gizli yönleri diye çevrilebilir. Bu büyük başlık olur. So the first step will be, we will talk about possessing the ball and going to the goal, which is the most important goal for any young player or any player. Topa sahip olma ve kaleye gitme birinci konumuz. We will talk about what you have to do when you learn fainting as a movement in handball. Aldatmanın, topla aldatmanın ne olduğunu öğrenip onu konuşacağız. Hentbol'da. Of course, we have a little bit of methodology, how to do it. Bunu nasıl yapacağımızla ilgili bir yöntemimiz olacak. And I will give you an idea of what you will see in the next days. Gelecek günlerde ne göreceğinizle ilgili bir fikir vereceğim burada, egzersizlerle ilgili. I will start with a little example from grown-up handball. This is an example by a player. She just won the gold medal. Look at this player here. Her name is Stine Oftedal. She's Norwegian. Norveç'te orta oyuncuya dikkatinizi çekmek istiyorum burada diyor. Altında yalanlar. I want to show you how fainting moves in handball. This is a feint movement, as you see here. Steps diyor. No, it's not steps. She's going the foot here. I watched it 100 times. We checked it before. I told you. But the most important thing for you all is this. Watch this player here. When the seam is open, you see she's moving to the side. Okay. Then the feint movement was a success. Yani alanı açtı. Aslında burada dikkat etmeniz gereken kendisine bir alan oluşturdu. Sağa doğru giderek ve o boşluğa doğru hareketlendi. Burada önemli nokta o. So for you all, the question is, how do your small kids learn something like this? Ama burada önemli soru, küçük çocuklar buna benzer bir şey nasıl öğrenecek? Basically, handball is a game of numbers. Hentbol sayıların oyunu aslında baktığınızda temel olarak. You have a game situation, 3-1 defense, red team in attack. Hücum, yeşil savunma, 3-2'li, hücumda kırmızı ile renklendirilmiş. In this position here, so maybe you have a position like this. Someone's trying a 1 against 1 action. Birebir bir pozisyon olabilir burada ve sağa doğru hareketlenebilirsiniz. And this is important because now this is only 1 against 1. You have nothing 1 yet. Burası önemli. Bu sadece birebir pozisyon. Diğer bir yok burada diyor. It gets interesting when the second defense player gets involved. Because now we have 1 against 2. İkinci alandaki ikinci savunma oyuncusunu koyarsak 1'e 2 gibi bir pozisyon olacak. And when you continue the game, of course it's again 1 against 1. Eğer oyunu devam ettirirsek diyor, ortaya doğru yine birebir bir pozisyon var burada. And 1 against 1. Ve tekrar birebir bir pozisyon var. But this player is missing. So somewhere we have 1 against 0. Yani That's the burada idea. 1'e 2 olduğumuzda, yani yüklemeden bahsediyorum.
burada mutlaka bir oyuncu boşta kalacak. And this applies to every handball match. Yani bütün handball maçlarının temeli budur. What we want as coaches is to give beginners an idea of how can we come here to 1 against 0. Antrenör olarak oyunculara vermemiz gereken düşünce, yani burada 1'e 0, yani boş pozisyonu nasıl buluruz? So the first objective for you as a coach with your kids is give your kid an idea how we can change 1 against 1 to 1 against 0. Evet, çocuklara vereceğimiz en öncelikli fikir, 1'e 1'den 1'e 0'a nasıl geleceğimiz olur. Yani 1'e 1 pozisyondan boşluğu nasıl bulacağımız olur. And the task for your kids is identify space. Here, there's no space. It's an opponent. Yani öncelikle boşluğu tanımlamamız öğrencilerimize diyor. Boşluk nedir? Yani karşısında durursan boşluk olur. So the space, the important thing is here. This is nothing. Here is no one. This is the important space for your young players, and you have to learn how to find it. Bu boşluğu bulmayı öğrenmeliyiz. Yani boşluğu tanımlamalı ve boşluğu bulmayı öğrenmeliyiz. And of course, moving is most important to create space. Tabii ki en önemli şey boşluğu yaratabilmek için hareket. Yani anlatma diyeceğiz onu da. And keep in mind, when I move like this, he does not move. Bana bakın, üstüne doğru yürürsen hiçbir şey yapmaz. But when I move like this, Ama soluna doğru yürürsen mecburdur bir şey yapmaya. Veya yapmazsa. he has to move, of course, you know, as a defender. And this is the basic thing we have to do as coaches when we want to play the match. See this situation here. You have 4 against 4 like in a mini handball. 4'e 4 pozisyon. Here is the ball. Oyunda birçok kere başımıza geliyor bu. Top burada. When this player is moving to the defender with his ball, Topla bu oyuncu, şu oyuncu topla savunmaya doğru gittiğinde nothing is won. hiçbir şey kazanmaz. When he's passing to this player, nothing is won. Sağ tarafındaki oyuncuya pası verdiğinde de hiçbir şey olmaz. Because still it's 1 against 1. Herkes karşılıklı birebir bir pozisyon var. So that's not a good idea to play the game. Bu şekilde oynamak iyi bir düşünce değil, iyi bir fikir değil. Everything changes with this movement. Her şey bu hareketle değişir. Boşluğa. Because this is a 1 against 0 with the ball. Toplu olarak burada 1'e 0 bir pozisyon var. Şu boşluktan bahsediyor. But keep in mind, he can attack with the ball and without the ball. Ama aklınızda olsun, topla da hücum edebilirsiniz, topsuz da. Because this movement Buradaki harekete bakalım, topsuz. is also 1 against 0 without the ball. Bu da yine 1'e 0 bir pozisyondur. Aslında karşı karşıya kaldığımız pozisyon ama topsuzdur. And now, this pass. Şimdi eğer bu pası alırsa bu topsuz oynayan oyuncu. So this is the basic idea how we want to play the game, and we have to bring our beginners the idea how they can do this. İşte oyunu oynamanın fikri budur. Yani bu şekilde oynanır ve buradaki temel düşüncede, bizim düşüncemizde çocukları bu noktaya nasıl getireceğiz? Yani böyle oynamayı nasıl öğreteceğiz? We call this basic attack movements. Temel hücum aksiyonları. This is an action by one player that is intended to create space for him or another player. Yani bireysel olarak topla veya topsuz bir oyuncunun kendisi veya bir takım arkadaş için alan açması. Temel hücum aksiyonlarından birisi. And of course, the following thing is then breakthrough, throw or pass. Yani bunu takip eden şey, yani bu düşüncenin arkasından gelen de araya dalma, düz dalma diyebiliriz. Şut eğer boşsa veya adam savunma arkadaşıysa pas. And keep in mind, it's important that your kids learn that this is no attack. He has to do nothing. Çocukların önce bunu öğrenmesi lazım. Bu gidiş, yani adamın üstüne doğru gidiş hücum değil. Kesinlikle. So action by the attacker is he has to move. He has to do something. He has to block me, walk with me. Yani hücumun görevi aslında
karşısındaki savunmayı hareket ettirmek. Yani bir şekilde sağa sola veya pas vereceğini veya vermeyeceğini ikna etmek. Hareket ettirmesi gerekiyor. And I think this is one of the most important things for you as children's coaches, to teach kids that you have to attack the goal, that you have to attack the defender all the time. Yani öğretmemiz gereken en önemli şey çocuklara da burada. En önemlisi üstüne durması, kaleye doğru hücum edeceksiniz ve savunmaya hücum. So we look into a faint movement, a basic attack movement. What is this? Hücum hareketi nedir? Temel hücum hareketi nedir? We have, of course, athletics. The quality of my movement, the explosive movement. Yani atletik özellikler önemli hareketler açısından. This is why kids have to do coordination training, so that they can run well. Tabii burada da koordinasyon antrenmanları devreye giriyor. İyi koşmaları için öyle bir koordinasyon antrenmanlarına ihtiyaçları var. And of course, it's not like 100 meter straight in one direction. It's about changing direction. Tabii bu çalışmalar düz 100 metrelik bir koşu halinde değil, yön değiştirerek yapılan And çalışmalar. it's about changing pace. I have to move in one speed and faster, go slower, go faster. Ve tabii ki burada fazla olmaya, değişik hızlarda olup yön değişikliklerini yapar. Bazen hızlı, bazen yavaş, bazen orta hızla. O şekilde yapılmalı. You see, this is the basic level. This is not handball, this is athletics. Bu sadece temel. Yani bu handball değil, bu temel. Atletik değil o. Atletik düzey. On the game level, on the playing level, it's about scanning the scenes, understanding the game situation. Bu ikincisi yani oyun düzeyi aslında oyunu anlamayla ilgili. Nasıl oynandığını anlamayla ilgili. Remember Ina? Yine 2 against 1. Remember the scene? Burada 2'ye 1 demo yaptık. The passing. This is a game situation. Bu bir oyun anlayışı durumuydu. Oyun anlama egzersizi. And of course, when a beginner is only staring at one player, Tabii en başta yeni başlayanlar karşısındaki oyuna dikkatlice bakar oyuncuya, savunmaya. he won't see the rest of the Başka situation. hiçbir şey görmez. Yani oraya bakar. So then, it's about creating space, bringing to movement, so they can attack the goal. Ondan sonra da hareketi öğretmemiz gerekiyor. Boşluk yaratabilmek için boşluğa gitmeyi öğretmemiz. And of course, it's not only running. It is moving my opponent to one direction. Bu sadece koşuda değil, rakibimi bir yöne doğru hareket ettirebilmek. And maybe this is enough so I can run over him. Eğer becerirsem de, yani onu geçmeyi becerebilirsem o hareket içerisinde de başarmış olurum. Or Koşarak geçerim. I have to change direction and go into the other direction. Veya rakibimi oraya getirdikten sonra yön değiştirebilirim, diğer yöne doğru koşuyorum. So then we have throwing at the goal or continue passing or continue the play. Bütün bunları yaptığımızda aslında çok basit, çok kısa bir sürede oluyor değil mi bu hareketlerin hepsi? Ya pas vereceğiz ya kaleye atış yapacağız. And keep in mind, you work with small kids. Unutmayın, küçüklerle çalışıyoruz. There is not much explosive movement here. Çok patlayıcı hareketleri olmaz. They're not usable. Yani daha handbolcu değiller. So we have to prepare them, especially here on the game level, to see the situation, to understand the game situation. Bizim özellikle burada küçük yaşlarda oyun düzeyini hazırlamamız, yani oyunu anlama, nasıl hareket edeceğini anlamaya hazırlamamız gerekiyor. Okay. Now we talk about what is the package of fainting, what is in the package. Aldatmanın içinde neler var diye ona bakalım. The question is, you have a player. I always take you. Bir oyuncu var. You're the example player. Örnek oyuncu oturuyor. I give him a task. When I raise my hand, run. Bir görev veriyorum ona, elimi
elimi kaldırdığımda koş diyorum. So, what is there is a task. There is no game situation in a task. Hand, run. Okay. Yani bunda hiçbir oyun faktörü yok. Elimi kaldırdığımda koş. Elimi vur. So what we have here is maybe a change of direction. When Belki buraya yön değiştirme koyacağız şu birleştirmeleri. I give a signal and you go to the left. That's it. But then the signal, Koşarken işaret vereceğim ve sola doğru koşacağız. so the signal is important. But it's not a game situation. Gene de oyun değil bu. Gene bir oyun hareketi değil. Now we have a game situation, a one against one. Birebir oynuyoruz şimdi. Şimdi bir oyun. And exactly here, there, Üçünün birleştiği yer. with a player has a game situation, and the game situation tells him the task. Bir oyun durumu var. Ona görev verilmiş bir oyun durumu var. Öyle değil. Yani ne yapacağı anlatılmış bir oyun durumu yaratılıyor. Oyuncunun kesişim noktaları. Exactly here. This is fainting and handball. İşte orası Hentbol'da aldatmanın olduğu yer. Yani oyunla verilmiş görevin birleştiği yer. Üçünün oyuncu, görev ve oyun durumunun kesiştiği yer aldatmanın olduğu yer. Şu kesiştiği yer. Üçünün arkadaşlar. Birleştiği. So we have to drill the athletic level, of course, Atletik düzeyi çalışmamız gerekiyor. but only to give them the chance to learn in this game situation how to do a handball. Hentbol hareketini nasıl yapacaklarını, bu durumdaki vücudunda nasıl yapacaklarını öğretmek için bu atletik düzeyde çalışıyoruz. So about the basic athletic level, change of direction. Temel atletik düzeyde yön değiştirme. In coordination, we have to have the quality of movement while I'm running. Evet, koşarken koordinat beceriler. Koşarken aniden yön değiştirme çeşitli. And of course, running always with changing a direction, stopping, turning. Koşarken durmadan sağa sola yön değiştir. Then we have the second basis, technique. İkinci adım da yön değiştirmede teknik. So this, of course, in handball means I'm not only walking, I dribble the ball. Sadece yürümüyorum handbolda, dribbling de yapıyorum. And I have to do the movement with the ball, maybe change hand. Tabii yön değiştirirken rakibime karşı dribblingle gidiyorsam belki de el değiştirmem gerekecek sorumluluğu. Sağa giderken sorumluluğu. And when they have one against one without the ball, I have to run free and look at the game situation. Yine birebir pozisyonda boşluğa doğru gittiğimde, kolsuzken de topu alabilecek gibi orayı da kontrol etmem gerekiyor. Bir yandan burada geçerken bir yandan topu etmem. Don't do this with an athlete who runs 100 meters. Şunu yapmayın diyor, 100 metre koşan atletler gibi. Because these guys are looking only to the front. Kesinlikle öyle koşturmayın atletik düzey içinde. Çünkü o sadece koşmaya odaklıdır diyor. Tekniğe göre odaklı. Not like we do. We Bizim want to see yaptığımız gibi everything. değil. Biz bir sürü şeye bakmak zorunda kalıyoruz. This is the motor, the athletic level. Okay. Motor beceri seviyesi atletizmde. Now we want to talk about the game action. When you teach the ability to play for your kids, Öğretirken çocuklara oyunu nasıl oynayacağımızı. the idea is your kids have to learn to understand, so they have to read the action. Yani öğretirken oyunu okumayı öğrenmeliler. And write the game action. It's like reading and writing. Yazmayı da öğrenmeliler. Oyunu nasıl oynayacaklarını. And of course this is here. This is the cognitive level, it's the game level. Bu bilişsel bir düzey. Yani şunu demek istiyor, oyunu oynamayı öğrenirken aslında bilişsel bir gelişimle olması gerekiyor okuma ve yazmayı. So your job is teach kids to read the game and to write game action. Öğretirken çocuklara hem oyunu okumayı öğreteceksiniz hem de aksiyonları yazdıracaksınız. And of course, if they cannot read the game,
they don't write any action. Tabii oyunu okumayı bilemezlerse zaten yazmayı da bilemezler. Yani örnek veriyorum. So what is reading? Okuma nedir? Most important is how is the game situation. So, where is my opponent? Durum ne? Oyunda durum ne? Okuma bu arkadaşlar. Oyunda rakibim nerede? And the other thing is, of course, where is free space, open space? Ve diğer şeyde boşluk nerede? Boş alan nerede? And not only free space, but valuable space. Sadece boş alan değil, kıymetli boş alan. If the goal is there, and my opponent here, Kale oradaysa ve rakibim buradaysa, I have a lot of free space here. bu tarafta çok boş alan vardır yani. Ama kıymetli değil. But it doesn't make sense to go here, because it's not valuable. Yani kale orada olmadığı için bir değeri yok oradaki boşluğun. Valuable is space Değerli boşluk burada, rakibimin arkasında. behind my opponent. That's valuable. Okay, so the focus here is you have to teach your kids how to look and where to look and what to see. Burada dikkatli çekeceğimiz şey çocuklarda bakış açısı. Nasıl bakacak, nereye bakacak? Now what is writing? Şimdi yazmadan kastını onu söyleyeceğim. İcraatta yani ne icra edecek? Ne yapacağına bakacak. Writing means how do I get to the goal? How can I shoot? How can I throw? Yani yazma olarak kastettiği de nasıl şut atarım, kaleye nasıl giderim? And of course this means how can I get away from him and get past him? Bu da rakibimi nasıl geçerim, kaleye nasıl ulaşırım? So here, kids have to learn to do a game action. Game action is decision making. Yani karar verme ve oyunu anlamaya odaklanmalıyız burada da. And keep in mind, if you are not experienced, this is difficult. Böyle bir aklınızda olsun. Böyle bir tecrübeniz yoksa bu zordur. When we talk about game action, what do kids have to learn, your kids? Ne öğrenmeliler çocuklarımız? Number one, handball is a sport you do with moving all the time. Birincisi handball devamlı hareket edilen bir spor. Yani 3 kere üst yapılan spor. Hareket ederek. All the time. Number one, it's not only running, it's also running plus orientating plus looking. Sadece koşu değil, her zaman nerede olduğunu anlama ve bakma, duruma bakma. And then it's about perceiving space. Where is space on my game area? Aynı zamanda da boşluk nerede, benim oyun alanımda boşluk nerede, onu öncelerim. And how can I go to the goal? Kaleye nasıl gidebilirim sorusunu sormak. Your kids are young, Çocuklarımız küçük, genç. not experienced. You know where they look at when they play? What do they look at? Where do they look? Neye bakarlar gençler? Oynarken neye bakarlar? They look at their opponent. Gözünüzün içine bakarlar. And I see her, but I don't see the area around. Yani küçükken özellikle görüyorlar. Yani rakibine bakıyor, başka hiçbir şeyi kontrol edemiyor. That's the same reason why young kids always shoot at the goalkeeper. Sebebi de kalecinin üstüne şut atmaların sebebi de küçükken oraya bakmamalı. Yani sadece rakibine bakıyor. Because I see the goalkeeper. The goalkeeper, there he is. I see the goalkeeper. Ha, kaleciyi gördüğü için kalecinin üstüne atar. But not the big goal beside Kaleyi him. görmez, kaleciyi görür. So we have to teach them to look into the goal and not at the goalkeeper. Kaleciye değil, kalenin boş yerlerine bakmayı öğretmeliyiz. So we have to teach them action plans. What do I do? How do I get to the goal? What do I do with my opponent? Hareket planı öğretmeliyiz. Hareket planı yapmayı, geliştirmeyi öğretmeliyiz. Nasıl savunma yapacağım, nasıl hücum yapacağım, nasıl gol atacağım. So this is the game level, of course, not the athletic level. Here we have to play with them. Sorry, I missed your sentences. This is the game level, you know, not the athletic level. So here we have to let them play. Yani burası oyun Not anlamı. coordination.
oynanma düzeyi buraya odaklanmak zorundayız çocuklarla. I have a video for you. This is under 11 age group. 11 yaş altı bir grup var. Burada bir videomuz var şimdi. The game is called 2 times 3 against 3. 2 çarpı 3'e 3. Yani daha önce bahsetmiştim. Almanların alt yaş gruplarında çok uyguladığı bir sistem. What you see is there's one green team here and here, and a black team on both sides. İki tarafta da 3'e 3 oynuyorlar. Aslında 6 kişiler ama 3'e 3 orada, 3'e 3 burada adam oynuyor. And of course, the ball can pass the middle line, but no player. Top orta sahadan karşı tarafa verilebilir. Bak bu. The player cannot pass the middle line, but they can pass to the other team. So we stay here and they stay here. Tamam, öbür takıma bir yarı sahayı geçmeden, Okay. kendi arkadaşlar. Now look, what you see. The ball is coming, you see, it's in the attack half. Goal. Goalkeeper brings the goal back in. Look what happens now. He picks up the ball. Now look. Bakın diyor, topu aldı, ne yapıyor şimdi diyor. Hepsi topa doğru gidiyor sürece. Perceiving space. Yani alanları boşalttılar, boş alanda kimse yok, herkes topa doğru gidiyor. Doğru edildikleriniz için. Çok oluyor bu, ben göremedim. Okay. Eylül watch. Okay, so they go here. My body. Mine too, of course. See, the ball is coming. Score! Top sürekli golü attı. Kaleci siyah takıma topu verdi. Top sürekli gidiyor. Bakın orta sahaya gelince duracak. Diğerlerinde şu anda bakın hepsi topa doğru gitti. Boş alanlar kaldı. Oynanmış alanlar. So, Küçük yaşta çok karşılaşıyor. this is beginner's handball. Bu, Of course, this is senseless. bu başlangıç düzeyi handball. Yani bu böyle oluyor zaten. Bu şekilde. If you're clever and experienced, they're not. Buna, eğer tecrübeli ve akıllı olursanız ama onlar daha değil. You should use all this big space here. Bu büyük boş alanları kullanmanız gerekir. And of course, everybody is easier to pass, to run free. Herkes için hem pas almak, vermek hem de koşmak kolay. But I guess you experience this also with your players. Bunu tecrübe ettiğinizi düşünüyorum çocuklarla çalışırken. Yes. And now look again. And I want you to look where these kids look at. Understand the idea? So where the kids look at, they all look to the ball. I want them to stay looking at. Bak burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Çocuklar nereye bakıyorlar? See? Hepsi topa bakıyor. Everybody's looking for the ball. Topa bakıyor. And everybody's running to the ball. Herkes topa doğru koşuyor. Nobody of them is looking here, here, Hiçbirisi boşluklara bakmıyor. here. This is about perceiving space. And we have to teach them that they're doing better than this. Bunu daha iyi yapmayı, boşlukları görmeyi öğretmemiz bizim için. By the way, look at this guy. Bu çocuğa dikkat edin. This guy. Şu çocuğa dikkat edin. Oh yes. He sees free space. He's an Boşluğu advanced gördü, player. oraya doğru gitti bakın. Bu çocuğa dikkat edin. Although it was smaller than the other area. Okay. Everybody can follow? Takip edebiliyor musunuz arkadaşlar? Talk about methodology. Metodolojiden bahsedelim biraz da. You play a game with your kids. Oyun oynuyorsunuz çocuklarınızla. You have an idea. Score, transport the ball. Yani bir fikriniz var, bir amacınız var oyun oynatırken. So we have a game idea. Skor yapmak. And of course we have an aim. When I transport the ball, how do I do this? Topu taşıma, topu aktarma diyelim. Bunu nasıl yapabilirim? Oyun hedefi bu değil. So the question is, how do children, beginners,
understand how they reach the aim of your game. Başlangıç seviyesinde çocuklar amacınıza nasıl ulaşacak? Somewhere from the idea to the aim, to the success in the game, is a solution. Düşünceden amaca doğru giderken arada çözüm vardır oyunda. Of course, it's not so easy. Tabii çok kolay değil burada yazdığım gibi. Your kids, your players, you guys, you have expectations. Çocukların beklentileri var. What will happen when I do this? Ne olacak, ben ne yapacağım, bu olduğunda ne yapacağım? A not experienced player has few expectations. Tecrübesiz oyuncuların az beklentileri oluyor. And almost no anticipation. Ve hiçbir öngörüleri olmuyor. Yani oyunla ilgili. Deneyimsiz yani yeni başlayan oyuncular. Because anticipation means I know what you do when I do this. Çünkü öncelleme şunu gerektiriyor. Benim daha önceden sen bunu yaptığında, ben bunu yaptığımda senin ne yapacağını biliyor olman gerekiyor. İlk önce onu öğrenmem gerekiyor. Daha önceden. Of course, when I'm experienced, I've done this 1,000 times. Sorry, you are experienced. When I'm experienced, I've done this 1,000 times. Very often. Tabii. Yani bunu çok yaptığında, binlerce kere yaptığında bu tecrübeyi edecek. Doğal olarak. Öncellemekten bahsediyoruz. And when I'm unexperienced, I've done this a few times. Yani az yaptığında da tecrübesiz olmam gayet doğal. So players start to look for a solution. Oyuncular şimdi çözüm bulmaya çalışıyorlar. Stratejiler geliştirmeye başlıyorlar. They try to find a strategy to success. Başarılı olmak için bir strateji bulmaya çalışıyorlar. Maybe this doesn't work. Buldukları strateji çalışmayabilir. Başarısız olabilir. I have an example. Bir örnek vereceğim. I had small kids, Küçük çocuklarım var. 8-9 years old. 8-9 yaşında. No idea of playing handball. Hiç oynamakla ilgili hiçbir fikirleri yok. First time. İlk sefer. And they had a ball, and a goalkeeper and a goal. Kaleci, kale ve bir topumuz var. The task was score a goal. Görev gol atmak. Everybody says that's easy. No problem. Herkes çok kolay der buna. But the kids stood there Hala bekliyor çocuk burada, elinde toplar. and had no idea. Ne yapacağıyla ilgili hiçbir fikri yok. And I asked the kids, so what's the idea? What do you do to score a goal? Yani gol yapmak için ne yapmalısın diye soruyorum. Fikrin nedir? And one of these small guys said, I have an idea. İşlerinden birisi bir düşüncem var diyor hemen. And he said, we have to feint. We have to feint shooting. Yani şut atmayı denemeliyiz. So I said, okay, how do you do this? Ben de diyorum ki nasıl yapacaksın onu? And the kid says, I show you. Gösteririm şimdi sana diyor. Like this. Aldatma yapıp şut atacakmış. Bu şekilde gösteriyor. That's failure. Başarısız olacak. That's no idea how the goalkeeper will be doing something that's good for me. Yani kaleciyi aldatmakla ilgili bu aldatmanın onun etkileyiciyle ilgili hiçbir fikri yok. So another kid says, I have a better idea. Başka bir çocuk benim daha iyi bir düşüncem var diyor. Show me. Göster diyorsunuz. Fainting is like this. Aldatma bu şekilde ve buraya atış. That's another strategy. One kid learns, doesn't work. Evet, çalışmayan iki tane strateji gördük burada. Take this, throw it away. Çöp yap, buruştur at. Or change it. So maybe it works on another way. Veya değiştir, başka bir yoldan deneyelim. The other kid, this one, learns every time I do this, the goalkeeper jumps to the other side. Bu aldatmayı yapan çocuk, ben bunu yaptığımda kalecinin oraya gittiğini öğreniyor. That idea is good. We keep it. Bu düşünce iyidir diyor. And you see this. This is a process. Bu bir işlem görüyorsunuz. Bu buradaki bir işlem. How long does this take? Right. This takes a whole night. Yani bitmeyen bir süreç demek istiyor. Aslında bu süreç hiçbir zaman bitmiyor oyuna. But in the end, here, during and after this process,
Bu We have işlerden again, sonra işte öncelleme ve beklentiler oluşuyor. and of course we have again expectations, anticipation. Yani tekrar öncelleme ve beklentiler var. But now I'm clever. Because now I know Ama şimdi ne yapacağımı biliyorum diyor. this Yani one başta works. bilmiyordum. Onun için öncellemem hiç yoktu. Beklentim de çok az düzeydeydi. Şimdi biliyorum ben şimdi. And so this is a higher level of game competence as this. Bundan daha yüksek düzeyde oynanıyor. Yani buradakinden daha yüksek düzeyde bir bu işlemden sonra oyun oynamaya başlıyoruz. Hedefe yaklaşıyoruz. One important coaching tip. Mistakes, failures are just as good choices. Yani aslında antrenörlükte şunu bilmeliyiz, başarısızlıklar iyidir. Because to understand what is good, I have to experience what is not good. Yani kötüyle iyinin değerini anlayabilirsiniz demeye getiriyor. Yani başarısız olduğunuzda başarılı şeyin ne olduğunu bulabilirsiniz. I have an example for you. Bir örneğimiz var. We have a goal, a goalkeeper, a player carrying a ball to the goal area, score. Bir kaleci, bir kale, topu taşıyan bir oyuncu kaleye götürüp gol atıyor. Easy, isn't it? Çok kolay değil mi? So basically it's a throwing game, I against the goalkeeper. Kaleciyle karşı karşıya olduğu bir şut atma oyunu. The aim is simple, score a goal. If it's in, Amaç gol atmak. Çok basit. the game idea is more difficult. How can I beat the goalkeeper? Oyun düşüncesi ise kaleciyi nasıl yenerim? So for beginners, strategies for success. Başarılı olma için stratejiler de burada. You know, aiming with beginners is something like this. Hedef alma gibi bir amacı olabilir başlangıç düzeyinde. Is it better to shoot hard, Çok kuvvetli atmak mı önemli? or maybe like this? Veya yumuşak aşırtma atışı yapmak mı önemli? If the goalkeeper is like this, maybe it's a good idea. Veya çok aşağıdan bir atış. Fainting, Aldatma yapmak. Belki. or something else. Veya başka bir şey yani. Now, we do a little change. Biraz değiştirelim şimdi. A second goalkeeper comes. There too. İkinci kaleci geliyor şimdi. Gol çizgisini koruyacak. Does this change something? Bir şeyler değişti mi? It changes everything. Bu her şeyi değiştirir tabii ki. İkinci bir kaleci. Soft throwing, most probably bad idea. Soft, well, Ya, belki aşırtma atışlar en iyisi olabilir. fainting, yes, good idea, but do it other because it's two goalkeepers. Yani aldatma sonrası atış belki iyi bir ayrı düşünce olabilir ama iki tane kaleci var. Belki başarısız olur. What when we wait and go together? So I wait for the second player and we do it together because it's two goalkeepers and we can feint together. What about this idea? Ya da şöyle bir düşünce olur. Ya bir oyuncu daha alsak yanımıza, iki kişi olsak, böylece ikimiz daha iyi aldatma yapabiliriz. Hangimizin ne yapacağını anlayabilir kaleci diye bir fikir daha iyi olur. You get the idea? Düşünceyi anladınız mı? That's playing. Bu oynamak işte, oyunu anlamak bu. So, you see here a basic construction for 1-against-1 in handball. With ball, without ball. Top ve topsuz olarak birebir oyundaki metodolojiden bahsediyoruz. You see everything that an attacker with ball can do and the defender against him. Toplu oyunun hücum oyuncusu ve karşısındaki savunma oyuncusu burada. So I can dribble the ball, he can win the ball or play it out. Burada bir oyuncu topu sürekli geçmeye çalışırken savunmada topa doğru hamle yapıp onu çalmaya çalışacak. I can run around the defender, he can defend this. Yani rakibi geçerken rakip onu tutmaya çalışacak. And of course we can use feint movements, feint
Tabii aldatma hareketleri yapacağız burada. feint attacks. We can throw at the goal, Kaleye atış yapabiliriz. and he can block. Siz de blok yapabilirsiniz yani topsuz oyuncu, savunma. And of course, I can pass the ball to my partner. Ve tabii ki arkadaşıma pası verebilirim, yanındaki arkadaşıma. And then everything changes. Diğerini de kapmaya çalışabilir öyle. Because here is that one-on-one with the ball. This is one against one without the ball. Şimdi her şey değişecek. Burada topla birebir oynuyoruz. Diğer tarafta topsuz birebir oynuyoruz. And when I want to pass the ball, he has to run free. Yani topu bana atmak istediği pas olarak, ben de topsuz olarak hareketlenmeliyim. And of course, you can, without the ball, feint with your legs. You can run. Yani topsuz olarak da aldatma yapmalısınız, koşmalısınız, yön değiştirmelisiniz. You can offer yourself for a pass. Kendinizi göstermelisiniz topu alabilmek için, topu And pas the istemek için. defender has to block the pathway and my walkway. Yani savunmacı da o arada o pasın geçiş yolunu kapatmaya çalışmalı. Ya da benim pasın gideceği yola girmeli, topu kesmeye çalışmalı. And of course, when I get the ball, then we're back to one against one with the ball. O esnada ben topu aldığımda tekrar dönüyoruz metodolojiye, birebir toplu oynuyoruz bu sefer. Bu sefer ben alıyorum topu. So you see, this is all you can do as a handball attacker or a defender. Yani hücumda veya savunmada bütün oyun bu şekilde dönüyor. And there's one thing missing. Bir şey gözden kaçıyor burada. Standing around is not part of the game. Ayakta durmak bu oyunun bir parçası değil. Burada onu gözden kaçırmayın. Devamlı bir hareket var. And that's what a lot of kids do. Stand around, scan the scene. Yani çocuklar tecrübesizken genellikle böyle yapıyorlar. Durup etrafa bakıyorlar. Okay, I will focus on this part here in my practice tomorrow and the next days. Yarın ve diğer günlerde buraya odaklanacağım. Rakibi eline gerektiği zaman güçlü azaltması, rakibi geçme güçlü topu atmayacağım. Bu alana. So feinting with body, feinting with ball. This is my practice part. Topsuz aldatmalar, güçlü aldatmalar. Buraya odaklanacağım. Diğer günlerde geleceğiz. Okay. So if we have in focus ability to play, decision making in handball, we have to do game training. Eğer oyun yeteneğini, karar vermeyi öğretmek istiyorsak mutlaka oyun antrenmanı yapmalıyız. So we have a competition. We have two parties compete against each other. İki grubumuz var birbiriyle yarışan. So this is not the area of training where beginners can learn technique. Bu başlayanların teknik öğreneceği bir alan değil. They have to adapt technique. So they have to have a special level of their technique to compete with others. Tekniği geliştirmeleri gerekiyor yani. Direkt böyle oyunla tekniği geliştirmek için daha üst düzeyde bir antrenman yapmalı. Like with dribbling. When you cannot dribble, it looks like this. Yani dribbling'den örnek veriyor yani böyle görünebilir ilk başta yaptıkları. I cannot say, now run with the ball, play around your opponent. Bunu yapamazken topla beraber koş top sürerek falan denmez. Önce bunu yapıyor. But then we have to make technique. Onun için önce teknik antrenman yapmalıyız. You can do this with the small sided games. We had this before with Ina. İnanın söylediği gibi dar alan oyunları Whatever you do in game training has to do something with the basic idea of handball. First, it's not handball training. bu handball antrenmanı değil, bu dar alanları handball'a benzer bir şeylerin olduğu oyunlar. Of course, you can do other games. That's a problem. But if you want to do specific skills in handball, your game has to do something with playing handball, like the idea of handball. Yani oyunlarda handball'a özgür beceri antrenmanı yapıyorsunuz. Oyunlarda da kullanacak şekilde oyunu öğreteceksiniz. And what I will show you in the next days is a series of games. We start from a basic level, easy. Önümüzdeki günlerde size yapacağım çalışmalarda göstereceğim. En temel oyunlardan, en küçük yaşlardan başlayıp
And then we have a progression, starting on, and make it more complex, Daha complicated. kompleks, daha ileri alıştırmalar yapmaya, egzersizler, oyunlar planlamaya göstereceğim yarınki bölümündeki çalışmalar. And you know, the place where I change my game drills is time, space, energy, and information. Benim oyun şekillerimi değiştirdiğim yerler, işte bu 4 parametreden başlıyor. Boşluk, zaman, enerji ve bilgi. It's going to be your toolbox for you as a coach. Yani böyle bir alet çantasına sahip olmalısınız. Let's give this one to say. Okay, what does this mean? I will explain. Energy means how intense is your training on the physical level. Enerji şu anlamda kullanılıyor. Ne kadar şiddetli olmalı antrenmanınız? Yani onu ayarlamanız gerekiyor. How long do you do this? How often? How intense? Ne kadar süreli, ne kadar uzunlukta, ne kadar tekrar sayısında, ne kadar hızlı yapacağınıza karar verin. Enerji olmalı. And of course, this is the least important when we have game training. Oyun antrenmanındaki en önemli şey bu. So when I want to make you better in speed, this is the most important thing. Yani bir hızlandırma çalışması yapmak istiyorsan, hız çalışması, bu da But not when I want to make you better as a player. seni daha iyi bir oyuncu yapmak istediğinde bu çok önemli. But we look at space. Şimdi alan dediğimiz şeye bakalım. Fotoğrafı görüyorsunuz. Space means, what's the playing area looking like? Alan, oyun alanı nasıl görünüyor? What's the design? Like Dizaynı this, nasıl? this. Genişliği, daha uzun, kısa. How big is the space in which you play? Oynarken alan ne kadar büyük görünüyor? Is the space changing? Alan değişiyor mu? So, the red team has this area, Kırmızı takım gösterdiği şekildeki kadar bir alana sahip. but the green team only a smaller area. Bu küçük bir alan. And everybody has to change and adapt to the changing space. Herkes alan değiştirmek zorunda kalıyor. So, of course, here it's important that kids learn where is good space for me, valued space. Değerli boşluğu bulmayı öğrenmeli çocuklar. Yani benim için faydalı olan boşluk nerede? You can even use space for throwing tasks. Atış açısıyla ilgili boşlukları da bulmamız gerekiyor. Where do I throw at the goal? From the corner? Yani nereden daha rahat atışabilirim? Kanatlardan mı? From half-back position? Oyuncular, sağ sol oyuncular mı? Sol ortadan mı? Of course. Okursan. That makes a difference. Tabii bu değişiklik yaratıyor alan bulmaları. Okay, so space means an example like this. You have a game area, 2 defenders, 2 attackers. Yani alan şu anlama geliyor. 2-2 bir pozisyon var burada. So the question is, what do you think will the defender do when he's clever in this area? Where will he position himself? Ya burada düşüneceğimiz şey savunma kendisi için avantajlı pozisyonu nasıl alır? Bu sınırlanmış alanda. Closer to the goal or far away from the goal? Kaleden uzaklaşır mı savunma yapmak için? Yoksa kaleye yaklaşır mı? What the player is doing now, the player is analyzing how much space is here Şimdi oyuncular burada ne kadar alan olduğuna bakıyorlar. and how much space is here. Ve burada ne kadar alan olduğuna bakıyorlar. Of course, there is less space for the attack close to the goal, right? Kaleye yaklaştıkça alanın daraldığını fark ediyorsunuz. Onun için de savunma da savunma. So when you're a clever defender, what are you? Akıllı bir savunmacısınız. Nerede durmalısınız? Here? Burada mı? No. Yeah. Yoksa burada mı? Because it's much easier to defend Tabii ki burada durmak çok in daha a small kolay. area. Çünkü daha küçük bir alanı savunacaksınız. But when you want an active defense, an offensive defense, Ama aktif, ofansif bir defans yapmak istiyorsunuz, savunma yapmak istiyorsunuz. then this is senseless. This space is not good designed. Ya
o zaman bu alanın böyle düzenlenmiş olması anlamsız. Eğer baskılı bir savunma çalıştıracaksanız. So you do something like this. And you change it. Tersine bir, yani ters çeviriyorsunuz alanı. And of course, O zaman ne yapıyorsunuz? Yukarıyı daraltıyorsunuz. the space close to the goal is big, Arka alan daha büyük. and far away from the goal it's small. Kaleden uzaklaştıkça alanın daraldığını görüyorsunuz. Onun için de savunma daha yukarıda. And our clever defender says, I have to move. O zaman da akıllı bir savunmacı diyor ki hadi yukarı çıkalım. Yukarıdaki alan daha var. So this is the idea what Ozrina was telling you about adapting your game. You know, you want to see something special, you have to change something. Oyununuzu yaratırken, oyununuzu adapte ederken işte bunları göz önünde bulundurmalısınız. Hedefiniz ne? Ne istiyorsunuz? İnanın da biraz önce bahsettiğim. So that means the following. Space. Rule number 1 is the more space you have per player, the lower is the stimulus density, the complexity of the game situation. Yani alan, en kuralları bunlar, alan oluşturma, alanı fark ediyoruz. Oyuncu başına ne kadar fazla alan varsa, oyuncu için uyaran yolda o kadar düşük olur. More space makes it easier to play. Büyük alan oynamayı kolaylaştırır. And of course, less space makes the game more complex. Alan daraldıkça oyun kompleksleşir, karışıklaşır. You remember Miss Oftedal? Yeah? The player in the video? Ya, oyuncuyu hatırlıyorsunuz değil mi? Norveç'te oyuncu. The space in grown-up handball and the national team handball is like this. Yani özellikle üst düzeydeki boşlukları ne kadar küçük olduğunu fark ediyorsunuz değil mi? Yani üst düzeyde deminki Norveç'te oyuncunun örneğini verdim. Çok dar olduğunu. It's small and I have to see it and I have to be fast to use it. Yani onu görmeliyim ve o araya hareket etmeliyim. Karışık bir şey. And when Steve Oftedal was 6 years old, Yani bunu 6 yaşında 6 yaşındaki oyuncularla düşünün. of course, she was not able to go with this. Yani aynı oyuncu Yeah. öyle değildi. Tabii ki onu yapamazdı 6 yaşında. Beginners need a lot of space. Yani başlayanlara büyük alan lazım öğrenmeleri için. Alanı büyütmek. Sometimes it's 10 meters, 15 meters, it is not enough for beginners. Bazen 10-15 metre bile yeterli olmayabilir. Başlangıç düzeyinde. So the idea is the size of the playing area. The bigger it is, the less complex is the game. Yani oyun karmaşıklık oyun alanı daraldıkça artıyor. Oyun alanı büyüdükçe azalıyor. So when I want to teach feinting to you as a beginner, Aldatmayı öğreteceğim birisine başlangıç düzeyde and from 10 tries he scores 0, ilk onunda hiç geçemeyemedi, ilk konflik denemedi. most probably we have to give him more space, more playing area. O zaman ne against the yapacağız? beginner. Oyun alanını büyüteceğiz, genişleteceğiz, geçebileceği hale getireceğiz. And this is your task as a coach. Antrenör olarak bu büyük görevimiz bu. Bunu yapmak. So this is the relation between the size of the playing area and the complexity of their games. Oyun alanıyla karmaşıklık arasındaki ilişki bu. And always think about as much space as needed. Experienced players need less space. Beginners need a lot of space. Ya, unutmayın her zaman aklınızda olsun. Yeni başlayanlar daha fazla alana ihtiyaç var. Now we look at time. You know, American football, this guy has a second and then the defender comes. Şimdi zaman burada. Buradaki oyuncu topu atmadan önce çok az bir zaman var. Yoksa üstüne atlayacaklar. So time means has some player an advantage, a time gap, a little plus. Yani zaman şu anlamda geliyor. Oyuncu için avantajlı bir an anlamına geliyor. So when I start to the goal, maybe the defender is not here, but behind me. Yani topla oyuna başladığında savunma karşımda değil, biraz sağ tarafımda arkamda. Makes it easier for me to run away from it.
benim için koşu fikrimi kolaylaştıracak bir an oluyor o zaman. How fast are actions coming in succession, one after the other? This is another question of time. One action after the others. Yani aksiyonlar peş peşe geliyor. Burada onların hepsi zamanla ilgili. Ne zaman başarılı olacaksın? Ne zaman sana avantajlı olacak? Bunlar oyun içinde devamlı peş peşe geliyor. So beginners have a problem with more than one action. Başlangıç sürecindekilerin bir problemi bir aksiyon. Experienced players do a first action, a second action, a third action, a fourth action. Yani tecrübeliler bu 4 tane aksiyonu hareketi peş peşe yapabilirken diğerleri en fazla bir tane yapabilirler. Beginners have problems with one action. Yani problem de orada yani. Başlangıçta yapıp tek aksiyon yapabilirler. Make games easy enough so that it's one action, time, another action, and not action, 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 action. Yani oyunları böyle peş peşe giden aksiyonlar şeklinde uygulamayın diyor. Basit. Bir hareket olsun içinde. O iyice pekiştikten sonra ikinci hareket. Let's look at time. An example. Look at this game situation. Bu oyuna bakalım zamanla ilgili. Oyun durumuna. We start the action right now. This player is going to the goal. Bu oyuncu kaleye gidecek. Şurada. So you see, in the beginning, this is the action 1 against 0. Against the goalkeeper. 1'e 0 bir pozisyon. Boş önü topla kaleye gidecek. If he's fast enough, of course, he can score 1 against 0. Yani yeterince hızlıysa 1'e 0'da gol atabilir. But when the action starts, there's a defense player here. Buradan bir savunma oyuncusunun hareketi başladığında And he's coming inside the game area. oyun alanının içine girdiğinde The question is this defender fast enough to catch the attacker or not? buradaki soru şu, savunmacı hücum yapacak arasında değil. So when he's fast enough, it's no longer 1 against 0. It's 1 Eğer against 1. yeterince hızlıysa 1'e 0 değil artık 1'e 1. And maybe this attacker, this guy here, is a rather slow player. Belki de yavaş bir oyuncu. So, no 1 against 0. Bu hiçbir zaman 1'e 0 pozisyon olmayacak. Eğer 1 yavaş. against 1, for sure. Mutlaka 1'e 1 olacak. But he's so slow that the other defender who is coming from his back Ve eğer daha da yavaşsa arkasından da bir savunma oyuncusu daha geliyor olur. gets a 2. Onu tutmak üzere. So, in this game situation, it might be 1 against 0. Or 1 against 1. Or maybe even 1 against 2. Yani bu oyun anında 1'e 0 olabilir, hızına bağlı olarak oyuncunun 1'e 1 olabilir veya 1'e 2 olabilir. Arkadan geçen oyuncu olabilir. You can imagine the situation? So I tell you, be fast, be quick. Durumu anlayabiliyor musunuz? Ben de size hızlı ol, çabuk ol falan diyorum. And if you're fast enough, you play only against the goalkeeper. Eğer yeterince hızlıysanız 1'e 0 oynarsınız. If you're too slow, Eğer çok yavaşsanız there's one defender coming from the side. yandan gelen bir savunma var, karşınıza gelecek. And if you're still, again, slow, then the second defender is coming from the back. Hala daha yavaş hareket ediyorsunuz. İkincisi de gelip size savunma yapacak. This is the manipulation of game by time. Zaman içinde oyunun manipülasyonu bu şekilde oluyor. Take this situation. The first is completely different. You have the attacker with his ball. Hücum oyuncusu, kırmızı toplu oyuncu. Is there 1 against 0? 1 against 1? Bu, Maybe, if you're fast. eğer hızlıysan olabilir. But, you know, when you're not fast enough and win the 1 against 1 in the beginning, then Eğer yeterince hızlı değilsen, o zaman the second defender comes in ikinci bir savunmada geçecek ve gene 1'e 2 pozisyon. and we have 1 against 2. Burada ya birini oynayacaksın, yeterince hızlıysa, yeterince hızlı değilsen, diğer savunma 1'e 2. You can imagine this situation? I
Hayal edebiliyor musunuz durumu? This is easier for the attacker than this. Bu alıştırma, bu oyun bundan daha kolay. But this is not automatically a goal. Bu tek başına sadece gol atmak şey tercih. Because now the attacker has to be fast and clever. Burada hücum oyuncusu hem hızlı hem de akıllı olmak zorunda. Because it's not only about running straight to the goal. Bu sadece dümdüz kaleye doğru geçmek değil. It's about not taking this way because the defender is coming from your side. It's about moving like this. So you have to do a little bit of change direction. Oyuncusu girecek. Onun için şöyle sola doğru değil, yer çizerek gitmek zorunda olabilir. You remember how to perceive space? Boşluk yaratmayı hatırlıyor musunuz? Nasıl yaratılıyor? In this situation here, the player has way more time to perceive space, to see the area. Alanı görmek için bayağı bol bir zaman var burada. In this situation, it's way more difficult. Bu durumda, şu oyun anında bu daha zor bir oyun. Because this player cannot look at the situation. Çünkü bu oyuncu duruma bakacak kadar zaman olmayan bir oyuncu. That's because of him. Because the defender is attacking. Çünkü burada savunma var, ona bakıyor. Savunma yapıyor. So here we have, of course, time pressure for the attacker. Zaman baskısı var burada yine hücum oyuncusu. When you have beginners, they need not much time stress. Başlangıçta, yani yeni başlayan için zaman stresinin de daha sevmezler yani zamanın hızlı olması, daha çok olması. So we talk about time. Zaman The more time a player has to perceive the game situation, zamanla ilgili konuşuyoruz. Bir oyuncunun zamanı ne kadarsa, the easier it is to play. zamanı çoksa oynamak kolaylaşır. And of course, it's about the game relevant information, the most important information. Oyunla ilgili uyaranlar, bilgiler, onları algılamak, bunların için zamana ihtiyaç var. Onun için başlangıçta oyun süresi, zamanın fazla olması gerekiyor. Remember this, the most important information for this attacker is, in front of me there is no one. Buradaki en önemli bilgi hücum oyuncusu için önünde kimse yok. Number two, to my right there is someone coming in. Sağımdan birisi geliyor, ikinci bilgi. These two informations I have to scan as fast as I can. Bu iki bilgiyi yapabileceğim kadar hızlı işleme sokmam gerekir. Experienced players do it in a whip, in a second. Tecrübeli oyuncular bunu çok kısa sürede yaparlar. And remember, when we have this situation here, this is way less time than this. Bu oyuncuya göre çok daha az zamanı var bu oyuncunun. So inexperienced players will look at this player. Tecrübeli oyuncularda, biraz öğrenmiş oyuncularda baktığı yer bu oyuncu. Then they will look for space how to go to the goal. Kaleye gitmekle ilgili boşluğa sonra bakarlar. Which way should he take? Hangi yolu seçmeli? Benim baktığım boşluğa bak. Of course to the left, because on the other side the defender is coming. Tabii ki soldan gitmelidir. So this is a lot of information in short time that you have to process Bu as a oyuncunun beginner. çok kısa zamanda işleme sokması gereken çok fazla bilgi var. And that means we have to give beginners a lot of time. Onun için yeni başlayanlara karar vermeleriyle ilgili çok zaman. If you want to make a game more complex, more complicated, Çok karmaşık oyunlar düzenlersek onlara verirsin. then you make the time window shorter. Zamanı da daraltırsak. Example, you are defender, I am attacker. There is the goal. Savunma örneğin, savunmasın, hücumun orada da kale var. I start the action,
with my ball here. I get a signal, I turn, I look, and I attack. Yani böyle bir şey planladı şimdi. Bu durumda topu aldım, döndüm, baktım, hücum edeceğim. And in a millisecond, I have to look, where is he moving? What is he doing? Where is the goal? Bir saniye içinde bir sürü şeye karar veriyor. Duruyor mu, hareket mi ediyor, nereye doğru hareket ediyor? We do exactly the same thing, but he's sitting on the ground. Aynısını savunmayı oturtarak yaparsak, And of course he has first to move up. önce ayağa kalkması gerekeceği için karar verme süreci zamanla çoğalacak. And this is more time for me to analyze the situation. Bana yeni başlayan oyuncuya değerlendirme, analiz yapabilmek için bir zaman kazandıracak. Follow the idea? Düşünebiliyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz? So, time. That means the time window you give your players to analyze the situation. Yani oyuncuların durumunu, oyunu anlamak için zaman kısıtlaması. The more time they have to analyze, the less complex is the situation for the player. Yani ilk öğretmeye başladığımızda çok zaman ve az karmaşık egzersizler yapıyoruz. Çok zaman veren az karmaşık. So beginners are here. They need a lot of time. Yani başlangıçta olanlar şuralarda. The national team is somewhere here. Milli takım buralarda. Üst düzeyde buralarda. Because Zaman daralıyor yani yukarıda egzersizler. in elite level handball with grown-ups, Üst düzey handbolda you have only seconds or parts of seconds to analyze the situation. durumu anlayabilmek, analiz edebilmek için saniyeler değil, saniyelerden de küçük parçalar, saniyeler lazım. You know Sandra Zagoza, the Norwegian player? Norveç'te oyuncuyu biliyor musunuz? Sagosa. They did a study with him at the university in Norway. Norveç'te üniversitede onunla ilgili bir çalışma yapılmış. They gave him passes, special passes. They gave him special passes. Özel bir gözlük takmışlar. And with these glasses, the guys could look at what Mr. Zagoza was looking at. Yani o gözlüklerle sadece bak kafasını çevirdiğinde gördüğü yeri görüyor. Yani gözlük neye izin verirse kafasını çevirmek zorunda o kadar. And then they took him to training sessions or to 7-meter throws or in game situations. Oyun içine veya 7 metre atışına veya antrenmana bu şekilde sokmuşlar. And they were checking, where is this guy looking at? Ve bu oyuncunun nereye baktığını kontrol etmişler. Bu durumda nerelere bakıyor. So, and what they found was these players are almost never looking directly at opponent players. Şunu bulmuşlar, hiçbir zaman direkt savunma oyuncusuna bakmıyor. So he's looking at the situation here and scanning. There's a player there. Okay, see. Burada bir oyuncu olduğunu öncelliyor, savunma oyuncusu ama oyuna bakıyor. But this player is not important. It's important what's happening here. Here is space. Bu oyuncu önemli değil, onu biliyor. Burada nerede, asıl önemli olanlar burada. Nerede boşluk var. And this is the difference between Zagoza, Steve Oftedal, Dennis Özür, and of course your beginners. Yani aslında onu o yapan, yani isimleri sadece, Deniz Özel'i de sadece bu arada. Yani o isimleri yapan durum bu. Başlangıçta bunları yapamayız. Yapamazlar. Because experienced players just scan the situation and do not look exactly at what they see. They scan, they have enough information. Yani burada oyunu analiz ediyor, bakarak oyunu analiz ediyor. Direkt atlamıyor pozisyonun içine. Başlangıçta tam tersi oluyor. Your small kids are looking like this. Defender. Bizim küçük çocuklar böyle bakıyorlar işte. How do I get away from him? Yani bunu ben nasıl geçirdim diye rakibine bakıyor. Aslında bakması gereken bu. Half the area here, half the area here is empty, but I look at him. Yani boşluk, bir alanın bu yarısı boş, diğer yarısı boş, ben rakibine bakıyorum. Okay, so going back to time. The next thing is information. Maybe the most important thing. En önemlisi bu belki de. Bilgilendirme, information. But time and space is not my opponent. Zaman ve boşluk benim
rakibimde değil. Information means that I, as a player, read the game situation. Bilgi şu anlama geliyor. Bakış açısından bahsediyor. Yani oyunu bakıp okumaktan bahsediyor. It's not only about how fast I do it. Bunu ne kadar hızlı yaptığımla ilgili bir durum değil bu. It has to do something with, can I understand what I see? Bu baktığımı değerlendirebiliyor muyum, anlayabiliyor muyum? Onunla ilgili. And this means, of course, when the defender is running to the right side, to my right side, Kendi sahama doğru hareket eden bir savunma varsa karşımda, and I see that, okay, he's running to the right, bunu da görüyorsam, savunma sağa doğru kayıyorsa, then I should not go to the right, of course, demek ki sağ tarafa gitmemeliyim. but to the left. Sola gitmeliyim. Okay. So information means you perceive and filter and process what's happening on the area. Yani bilgi, alanda neler olduğunu görmekle ve anlamakla ilgili. Do we have goalkeepers on here? People who are Kaleci var playing mı goalkeepers? aranızda? Ah, yeah. Goalkeeper and fast break, when you bring the ball into the game. Topu oyuna sokmanla ya da hızlı hücuma atmanla ilgili. Sen atıyorsun değil mi? The throw off, yeah. Ben atıyorsun. This is a moment where goalkeepers have a short time Bu diyor öyle bir an ki çok kısa bir an. Topu aldığı an to scan the situation. bakıyor. Yani tarıyor diyor sahayı, öyle diyor. And you all know, when you scan it wrong, the ball is lost. Eğer yanlış tararsan topu kaybedersin diyor. Because the pass is not hitting my partner. Yani gitmez arkadaşın attığı pas diyor. And what the goalkeeper is doing at this moment is looking at 12 players running on the field, hopefully. Yani aslında gol kalecinin o anda yaptığı 12 tane koşan oyuncuyu izlemek. And they have to find this one player that is able to catch the ball and do something good with him. So attack the ball. Ve o koşan 12 oyuncudan bir tanesini hangisi hem topu tutabilecek hem de başarılı bir şey yapabilecek oyuncu bulmak zorunda. And there you see, in handball, most of these analyzed situations have to done fast. Ya handball'da bu işte yani durumları çok kısa bir sürede değerlendirmek. And when you're a goalkeeper, you know, as a beginner, you do a lot of wrong decisions. Yani hele başlangıçta bir kaleciyseniz bir sürü yanlış karar verirsiniz. That's it. Normaldir. So we have to scan the situation, make a plan. What do I do? I pass here, here, here. Yani duruma bakıp karar vereceksiniz. Ne yapayım? Bunu yapayım, bunu yapayım, bunu yapayım. And you know what happens with kids, with unexperienced players? Evet, tecrübesiz oyuncular ne yapar? Problem number one, they don't see the game situation. Birinci problem, bakmazlar gelir yani. Problem number two, they see the game situation, but İki, görürler durumu, oradaki durumu ama it takes too long to decide. karar vermesi uzun sürer. Yapacağı şey değil. Karar vermesi. Üç, Number three, they scan the game situation durumu izlerler, durumu oyun durumunu anlarlar and take a wrong decision. ama yanlış karar verir. So, and to become an experienced player who can do that fast and often right, we have to get them in these situations. Ya, tecrübeli bir oyuncu haline gelebilmek için bunları iyi yapar hale gelmek gerekiyor. Bak gözle iyi değerlendirip doğru karar ver. Hızlı ol. So that's what we do when we train goalkeepers in decision making and passing again. İşte kalecilerle karar verme antrenmanını defalarca kez yapmamızı sebebi bu. Okay, when we talk about information, take this here. We have a game situation. We have an attacker starting at the green line. The idea is I get a signal and then it's start. Hücum oyuncusu işaretle harekete başlıyor. Orada görüldüğü gibi So the attacker runs to the red line, turns, goes to the goal. kırmızı çizgiyi geçip kaleye doğru gidecek. Geri dönecek. That's the task of the attacker. Hücumun görevi bu. First problem for the attacker, she's running away from the goal, she's not seeing the goal. Birinci problem hücum oyuncusuyla ilgili kaleye sırtı dönük olarak uzaklaşıyor kaleden. Görmüyor yani.
stroke, that's bad news because there is a defender starting at the red line. Burada da yeşil çizgiden başlayan bir savunma oyuncusu var. And then sends the defender either to the right or to the left of the green line. Burada savunmayı sağa veya sola gönderebiliriz. So, the attacker and the defender start together. Hücum oyuncusu ve savunma oyuncusu aynı anda başlıyor. Looks like this. Can follow? Evet. What happens now is this. Şimdi ne oldu? Bakalım. The attacker goes to the goal, and the defender is on the right side. Yani çizgiye basıp geri döndüğünde hücum oyuncusu. Remember, we started here. We told the attacker, go to the red line, turn to the goal. Hatırlayın. Oyuncu çizgiye gel geri dön dedik, kaleye doğru git dedik. And when she turns and scans the situation, gathers information, Döndüğü ve durumu değerlendirmek için baktığında then we have a defender. burada bir savunmamız olacak. And the defender sends her the most important information. Ve bu savunmacı en belirgin, görünür kişi olacak alanındaki. Because when the attacker is moving upwards from the goal, the defender moving towards the goal. Savunmadan kaleden uzaklaştığı için hücum oyuncusu kaleyle arasında kalabilecek bir durumda olacak savunma oyuncusu. And now you have a game situation. Şimdi bir oyun durumumuz var burada. What should the attacker do? What should she do? Ne yapmalı hücum oyuncusu? Sola doğru hareket. Go to the left, go for the goal, right? Yes. Yani sola doğru gitmeli, boşa doğru değil mi? But the idea is, she's running to the goal, she's turning around, and she sees the defender over there. And what is an unexperienced player doing? Tecrübesiz oyuncular bu gibi durumda döndükleri anda gördükleri savunmayı ne yaparlar? The unexperienced player is looking. How is the situation? There's the defender. There's place. Yani tecrübesiz oyuncu bu şekilde hareket eder. Burada savunma var, burada boşluğu bekler. And now it would be good to start running to the left and go for the goal as fast as you can. Kaleye gitmek için olabildiğince hızlı şekilde sola doğru hareketlenmek gerekirken bakar. And you are the coach. Evet, siz de antrenörsünüz burada. What happens when you send the defender like to this place? Eğer savunmayı buraya gönderirseniz ne olur? Imagine you are the attacker. 10 times after another defender, always on my right side. Always. 10 kere yaptık, burada savunma burada. Bu alıştırmalar. Everybody's running to the left. Herkes sola doğru koşuyor. Sırası geldi. And then I'm the evil coach, and I change the position of the defender. Bir şeytan koç olarak ben pozisyon değiştirdim. Savunmayı buraya koştum. A lot of players will start running to the left anyway. Birçok oyuncu burada otomatik olarak onun üstüne doğru koşabilir. But it's always important that you scan the situation and understand, no, the defender is not on the right side, it's on the left side. Dönüp baktığındaki değerlendirme ve hareket etme işte bu. Onu öğrenecekler. Burada şimdi sağda değil, sağda değil solda, o zaman ben sağda oluyorum. You get the idea? It's sort of, I'm offering this attacker a breakthrough area. Yani burada şu alanı kullanacak bu oyuncusu. And of course, it's not important if the defender is here or there, that's not important. Bu savunmanın burada veya burada olması önemli değil. On both sides, we have breakthrough area. İki tarafta da kullanabileceğimiz alan var. But what happens when the defender is exactly here, in the middle, right in front of the attacker? Eğer savunma sağ sol değil de tam karşısında dursa ne olacak? This is the most difficult situation. Bu çok daha zor bir durum. Because now I'm not having free space in front of me. Önünde yeterli boş alan yok. The space is to the side, and I'm right in front of the Boşluklar defender. kenarlarda. Boşluklar kenarlarda. So you see, this is the most difficult action. The other two actions, to the right, to the left, are way easy. Yani diğer pozisyonlara göre o savunma sağda solda olduğunda bu çok daha zor bir iş. So what about information?
A game situation becomes more complex when there are more players on the area. Alanda çok oyuncu olduğu zaman durum karmaşıklaşır. When it's not exactly clear who is attacker, who is defender. Kimin savunma, kimin hücum olduğu net belirlenmeyen durumlarda. When we have a complex game situation with more players and small room and fast action. Yani çok oyuncuyla dar alanlarda yapılan az zamanda yapılan kompleks durumlarda karmaşık arkadaşlık. One of the most complex is throw off in counter-attack from the goalkeeper. It's one of the most complex game situations we have. Which one? The throw off from the goalkeeper in the counter-attack. Kontratakta kalecinin pası atması çok karmaşık bir durumdur aslında. Çok basit bir görünüş. One goalkeeper, 12 players. Yani bir kaleci 12 tane koşan oyuncu arasından doğru kararı verip atmak zorunda. So every player, every moving player in the area is a stimulus that I have to look at and analyze. Her koşan oyuncu bir uyaran sahada ve sayı arttıkça da karmaşıklaşıyor. And of course, the more we have, the more complex the situation is. The more is stimuli. Karmaşıklık artıyor, oyuncu sayısı artıyor. So remember, beginners need a lower level of game Yeni information. başlayanlar için unutmayın, daha az uyaran olduğunda. And that's the reason why we're not playing 6 against 6 or 7 against 6. We play 2-on-2, 2 against 1, like the game of Ina, or we play 4+1 against 4+1 with kids. Yani neden? Çünkü alçı hemen hiç oynatmıyor oyunları farklı. Çünkü sayı arttıkça karmaşıklaşıyor. Onun için 2-2, 1-1 gösterdiği egzersizler oyunlarda olduğu gibi daha az sayıda oyuncu. So the more information we have in the game, the more complex the game situation is for your beginners. Başlangıç seviyesindekiler için bu kadar daha az kompleks oyunlar. Okay, when you do this, look at this video. It's under 11, you see a getting situation, 2 against 2, 2 attackers, 2 defenders. See what they do? 11 yaş altı bir egzersiz var. Ne yaptıklarını görüyorsunuz. Bir yanlışlar var. Bakın biri savunmaya koşuyor. Biri arkadaşı var. 2-2 oynuyorlar şimdi. The problem is that it's a goal. Everything wrong with its goal. Topu aldı ve kimse ben atacağım. Every coach is like Of course, he's coming from the goal area. I know. We have another task. I come to this later. I want to come back to this. See? Bir yere dikkatinizi çekmek istiyorum. Geri geliyorum. Did anybody of you notice the change between the two scenes? İki sahne arasındaki değişikliğe dikkat eden oldu mu? Okay, I have. Şimdi yardım edeceğim size hangi değişikliği. The idea in this situation is we have attackers here, starting here, and of course on the other side, you don't see this, the other player starts. Burada ve burada iki tane oyuncumuz var. Başlıyor ucunda. The player runs to this cone, turns to the goal. Konu'nun etrafından kareye doğru gidecek. Same from the other side. The defender starts here and goes around this cone. Savunmacı da bu Konu'nun etrafından ulaşıp savunma yapacak. Here the defender comes from the same position here and goes to this place. Okay. And of course, that means that in the beginning, 2 attackers are here in this area, and 2 defenders are to the side. Başlangıçta iki hücum oyuncusu bu alanda,
ve savunma oyuncuları yanlarda. And what I do here is I create a situation in which this player and the other attacker, of course, has to look at the game situation. Burada bu hücum oyuncusu ve diğerinin tabii ki duruma bakmasını istiyoruz. So we look what these guys do. Bakın ne yapıyor şimdi bu oyuncu. So this is the start, okay? Bu başlangıç. Now we attack the goal. Şimdi kaleyle hücum edeceğiz. Information means, what do you say to this attack, to this defense player? Is he active? Good defense? Diyebilir misiniz aktif, iyi savunma yapan bir No. savunmacı? This is one of these stand-around players. Bu ortalıkta gezilen bir oyuncu burada. What's with this player? Bu oyuncuya bakın. This player is running up to his opponent. Kendi rakibine doğru koşuyor. So we have a situation in which this player is absolutely important. Burada bu oyuncunun çok önemli olduğu bir durum ortada. What does this guy, what should this guy do? What do you think? Ne yapmalı bu oyuncu sizce? Move to this direction? Buraya doğru mu gitmeli? No. Buraya No. doğru mu gitmeli? Move to this direction as fast as you can. And Buraya doğru mu? remember, spatial awareness, perceiving space. Here is empty space, a lot of space. Yani burada unutmayın en başta konuştuk aslında çok büyük bir alan var. What are these guys doing? Bakın ama ne yapıyorlar? You remember my example from the beginning? En başta verdiğim örneği hatırlıyorsanız. Push pass. Said I want to see this pass. No. This pass is absolutely senseless. Buradaki pas çok anlamsız. Görmek istemedim. But it's clear that he's passing because this player is also standing around. Yani bu pası veriyor çünkü bu oyuncu da bir hareket yapmıyor. Burada duruyor. The pass would have made sense if this player would have been here. Pas anlamlı olurdu eğer bu oyuncu burada olsaydı. Anlamlı bir pas haline gelebilirdi. But again, this guy has the ball. He's looking at him. Savunma oyuncuya bakıyor. Bu oyuncuda top var. He's looking at him. Bu oyuncu da top oyuncuya bakıyor. His partner is looking at him. Top oyuncuya bakıyor. Okay, this is the idea of information again. Where do I look at? Oyun Where is free bilgisi space? düşüncesi bu. Oyun bilgisi düşüncesi bu. Burada bir oyun bilgisi yok yani. We'll let the video move on. Now the other player has the ball. Şimdi Now, diğer oyuncu topu aldı. again, what's this guy doing? Ne yapıyor şimdi? Of course, he's a beginner. He's no idea. Yani ne yaptığıyla ilgili bir fikri yok çünkü başlangıç oyuncusu, yeni başlamış. The goal is here. He should still move in this direction because here it's open. This way is open. Kale burada ve hala burası boş. Buradan gitmeli aslında. He could also, if he would be very clever, Çok akıllı olursa eğer, move exactly here buraya doğru da gidebilir. and draw two defenders on him. İki savunmayı kendine doğru çekip, In this case, this player should move like this. o zaman ama bu durumda bu oyuncunun da şu yayda hareket etmesi gerekiyor. What are the guys doing? Bakalım ne yapıyorlar? Nothing of the two choices, of course. Doğru Dribbling and standing around. dribbling yapıyor ve ayakta duruyor, etrafta dolaşıyor. So this is the idea of information in a game situation. Now he's running free. Sorry. Yeah, he's running free. The other one is Burada aslında burası boş şu anda. And we have a situation in which again could move into the center. Yani buraya ortaya doğru hareketlenebileceği bir pozisyonda şu anda bu oyuncu. And you know, the thing is, kids have to learn these situations 100 times, 1,000 times, a lifelong. Yani 100 kere, 1000 kere, hatta bütün bir oyun bunu yaparak öğrenmeleri ve pekiştirmeleri. Here you see what you just saw, you know? Attacker starts here, moves Benim to the goal. gördüğünüzün çizimi arkadaşlar. Attacker starts here, moves to the goal. Defender, start there, go to the attackers. Okay, that's what you just saw. Benim gördüğünüz bu. When I want to change this, Bunu değiştirmek istediğimde look at this.
you see the difference? Kaleci bu. There is one. I show you again. Kaleci böyle bir koşuyor. Biliyorsunuz. By the way, that was a rough one. By the way, we have this change of role. The defender wins the ball, he gets the ball back, and can attack on his own. That's not important. Yani savunma burada topu kazandığında hücum olarak oyuna devam ediyor. I changed the position of the goals. Pozisyonu değiştirdik, oyunu değiştirdik. I gave the attackers and the defenders another information. Bir takım başka bilgiler verdi. Hem savunma hem oyun. When one defender is running this way, a longer way than before, Daha öncekinden daha uzun bir yol koşmasını istiyoruz savunma oyuncusu. then of course he's no longer here when the action starts, Hareket başladığında burada değil savunma yani. but there. Burada. And so the game situation has changed, Şimdi oyun durumu değişti. which means that this player here should have the ball, Buradan gelen oyuncunun topa sahip olması gerekir. because the defender on his side is way more distance. Yani burada bayağı bir alan boşluğu var savunmanın bir olmasına. And this is the most important information for these players here. Where is my defender? Where is open space? Ya boş alan nerede? Benim savunmacım nerede? Bu farkındalığının değişmesi gereken önemli bunlardan biri. Of course, now you get the idea. Şimdi bir düşüncemiz var. Imagine that there is one defender far away. Daha uzakta bir savunma olduğunu düşünün. Then, of course, a short time it's 2 against 1. Çok kısa bir süreliğine 2'ye 1 bir durum oluşacak burada. So if you're fast and understand the game situation, you have a chance to play 2 against Hızlıysanız 1. ve oyun durumunu anlayabildiyseniz, analiz edebildiyseniz şansınız olur. 2'ye 1 oynamışsınız. Okay? This means where I manipulate the way for the attackers. This is exactly what kind of information they get in this game situation. And the faster they are to understand, the better they are. Ne kadar hızlı anlayabilirlerse değiştirdiği oyun durumunu o kadar başarılı olacaklar oyuncular. I'm almost finished. Bitmek üzere. I will have a little information about what you will see on day 3 of my practice. It's going to be something like this. 3 aşamalı bir alıştırmadan bahsediyor. Birinci adımı. We have a box of balls, Bir kutunun içinde toplarınız var. obstacles like mats or something like this. Yani matlar serebilirsiniz buraya, engeller yani. We have defenders, catchers, 2 tane yakalayıcı savunmanız var. and now a player is picking up the ball Bir oyuncu topu alıyor kutunun içinden. and wants to transport this ball to this box here. Bu topu bunların arasından etrafından geçirip buraya koymaya çalışıyor kutuya. Without getting caught. Yakalanmadan tabii. It's a game of tag, a game of catch. Yani yakalama oyunu, ebelemece gibi yani, yakalanmayacak. You have to carry the ball. If you can dribble, you can dribble. If not, you carry the ball. Yani topu taşıyacaksınız, dribling yapma, koşacaksınız, zaten sınırlaması yok. Interesting is the mat. Yani ilginç olan şuradaki matlar, yere serdiğimiz iplerler. Because no one is allowed to step over the mat and jump over the mats. Kimse ya izin vermiyor üstüne basması veya üstüne atlamasıyla ilgili. So in this game, I will ask the kids, how many paths to the goal, how many ways to the goal do you see? Yani burada şunu soruyoruz, kaç tane yol var kutuya koyabilmeniz için? The answers might be 1, 1 olabilir, 2, 2 olabilir. 3, 5, 6, 8, 10. The right answer is, of course, 1, 2, 3, 4. These are the 4 ways to the goal, to the box. Doğru yolu bulabilmek için 4 tane yol var aslında burada. 1, 2, 3, 4. And of course, the most important question is,
how many defenders are in the game? En önemli sorulardan biri de kaç tane savunucu var oyunda? 2. 2. But we have 4 ways to the box. Ama gidiş yolumuz 4 tane. So there should always be one way good for you if you find the right one. Eğer doğru yolu bulursanız mutlaka bir tane doğru yol var burada. And that means this game has the idea, transport the ball into the box without getting caught. Yakalanmadan topu kutuya götür. Oyunun amacı o. The idea is find a way free of obstacles and free of catchers. Yani doğru yolu bul. Ne savunmacı olsun ne de engel olsun. And the game's solution, of course, is where is the defender? If one is here, I have to go away from her, take another way, oh, the other one is here, I have to take this way. Oyunun çözümü nerede burada? Bakıyoruz. Burada savunma var, burada savunma var. Savunma olmayan, engelin olmadığı tarafta. Çözüm de burada. So what kids learn here is look for the defender and look for free space. Buradaki oyunun amacı hem savunmaya bakmak hem de boş alanı aramak. And how do I do this successfully? Bunu başarıyla nasıl yapabilirim? Maybe with feinting, starting, stopping, Aldatmayla olabilir, koşuyormuş gibi hızlanmak olabilir. and of course by using the mats. Matları kullanarak tabii. Because they can hide behind the mat when the catcher is on the other side. Yani diğer tarafına saklanabilirim. Savunmanın geçebileceği tarafa gidebiliriz. But I tell you what everybody will see when we do this with the kids. Bunu çocuklarla yaparken göreceksiniz. There is a guy with a ball, Toplu adam starting, başlıyor. Bakacak böyle diyor. looking, Göreceksiniz yani. searching for information. Bilgi için bakıyor diyor. I don't see no way. I see the catcher. He's coming closer. What do I do? Oh God. Another player picks up a ball Başka bir oyuncu topu alacak and starts to run. There's the catcher. I go this way. ve koşu alabilecek. And of course, both players, you have these kinds of players in your teams. Both players have to learn how to find a solution. Yani takımlarınızda bu tip oyuncuların var, çeşit oyuncu. Hepsi değişik yollarda, değişik hızlarda öğreniyorlar. And of course also for these guys. Because they can only block 2 ways, not everything. And it's especially unclever when 2 defenders work together in one way. Şimdi burada da 2 tane savunmacı var, bu yolları kapatıyorlar. Çok az hızlı ikisi beraber çalışıp yolu kapatmayı veriyorlar. Okay, this is rather an open game. One kid plays alone. It's the cooperative, individual. Bireysel ve grup halinde de işbirliği geliştiren bir oyun. We go one step further. It's still the same area, all right? But now we have a goal. Yine aynı şekilde ama bu sefer kalemiz var. And just like in handball, you have to transport the ball away from the defenders. Burada da topu savunmadan uzağa, boşluğa doğru taşımak amacındayız. To make it a little bit easier, I have this, a safe throwing area. Güvenli atış alanı diye bir alanımız var. Daha kolaylaştırmak için işi. When I have reached the area, Alana ulaştığında şutu atıyor. the defender is off. Because then I have time to Savunmacılar shoot. size dokunamıyor yani. Güvenli atış alanı. So now, the idea is transport your ball to the throwing area and throw with a goal. Yani buradaki hedef güvenli atış alanına topu taşıyor, oradan da atış yapıyor. But of course, that's not so important. Here is the important part. Orası değil aslında önemli olan, burası arkadaşlar. It's the same idea as the game before. But this looks a lot Deminki like handball. oyunla aynı fikir. You see, the first game was a catch game. This is almost exactly the same. But this is handball. This is transport, goal. Deminkiyle neredeyse aynı oyun. Ama bu handball, diğeri yakalama oyunu. Important. Now we have kids who can dribble. Okay? Top süren çocuklarımız var. These kids dribble, and the defender has to steal my ball. Or I have to pick it up far away from the throwing zone, I'm off.
He is one. Topu sürerken çalmaya çalışan savunmacılarımız var veya topu tutup güvenli alana götürebilecek oyuncularımız var. When there is a kid who cannot dribble, you know that. Yani topu süremeyen bir oyuncumuz da olabilir. I have no chance to play the game because I have to look. Yani bu oyunu o zaman oynayamayız. Then I carry the ball. I know it's illegal. Yes. I carry the ball. Ama o zaman taşıyabilirim. Evet, bu oyunda serbest bu. And you're tagging me like a catcher, you know. Bu faul. Okay, I lost my ball. Eğer dokunursa topu kaybediyor. Yani top oyuncuya dokunduğunda top topu kaybediyor. Keep in mind, we do game training. The idea, the aim is not learning to dribble. The idea is find a way to the goal. Avoid the defender. Bu oyundaki amaç driblingi öğretmek değil, doğru yolu bulup güvenli atış alanına gidip gol atmak. So still, when I carry the ball, I can feint, I can look for a gap, I can go away from the defender. Dribling yapmadan topu taşıyarak da bunu yaptırabilirsiniz. Aldatma yapabilirsiniz, boşluklar hareket edebilirsiniz. You understand? You can learn in the game situation, but don't care about technique. Bir daha tekrarlıyorum diyor. Oyunu anlamayı yani, oyunu oynamayı öğrettiğinizde tekniği zaten öğretirsiniz. And of course, when I cannot dribble, do technique training with me, but right now, let him carry the ball. Eğer topu sürüyorsa oyuncularımız buradan taşısınlar diyor bunu öğrenmek için. Yani top sürdürmeyecek. Okay, this is still an individual game, you know. Hala bu bireysel bir oyun. Okay, we take this one step further. See, it's almost the same area. We have attackers here Yine on the side. neredeyse aynı alan. Yine engellerimiz var orada. The attacker runs up from the mans and goes for the goal. Every way is allowed. Liderlerin etrafından koşarak başlıyor. Hücum oyuncusu her tarafa gidebilir. The defender runs down to the goal, turns and Savunma tries, oyuncusu da ters yönde koşup önüne geçmeye çalışıyor. and tries to confront the attacker. Engellemeye çalışıyor. This is a game one against one, Bu işte birebir oyun. and not like before. I'm just trying to reach the goal. Evet, daha önceki bir değil. Sadece topu ulaştırmaya çalışıyoruz. So the idea here is still transport the ball to the goal, avoid the defender, score. Buradaki amaç gene aynı. Topu gol alanına götür, savunmacı geç ve atış yap. And now, of course, the attacker has to move with feint movements, change of direction, with dribbling feints, with everything he can. Burada hücum oyuncusu yapabildiği her türlü teknik beceri kullanmak zorunda. Aldatma, yön değiştirme vesaire. And you remember what I told you about space? This is one duel, one-on-one, with a big space. You don't go everywhere. Yani diğer tarafa gidemiyorsun, şu alanda birebir oynuyorsun. Got the idea? Düşünceyi anladınız mı? Okay. The same, of course, on this side. So it's two pairs, maybe three. I don't know how we organize this. A lot of kids are playing this game. Yani çok iki taraflı yapılıyor. Yani burada nasıl organize edeceğimizi öğreniyoruz. So remember, this is a game one against one, like Hentbol. Bu Small Hentbol. Hentbol'a benzeyen bir oyun. Birebir. Okay. We go one step further. Look at Dördüncü this. aşamaya geldik. Now we have attacker, attacker. It's two attackers playing individually, cooperatively. They play together. Two attackers, one ball, is you and me, against two defenders that are connected with the ring. Evet, bir çemberi tutan iki savunma oyuncusu var. Burada da iki tane hücum oyuncusu var. So they were handicapped, you know. We have to work together on this Yani ring. beraber çalışmak zorunda burada savunma oyuncuları. Çünkü şu halkın etkisini tutuyor. And now we have a 2 against 1 game. The two defenders are number as 1. Yani bu 2'ye 1 durumu aslında. İki savunmacı var ama ayrılamıyorlar birbirlerinden. That includes everything that we have had before. Ve öncekilerin hepsini yapabiliyorlar burada. Transport the ball close to the goal so that you can score. Do it on your own or pass to your partner. Kendin ya da arkadaşının yardımıyla beraberce topu kaleye götürmeye çalışıyorsunuz. You see, when we start with this,
Bununla başlarsak eğer, on Sunday. And I explained the kids this game. bu oyunu anlatacağım çocuklara It won't work. ve çalışmayacak, göreceksiniz. But we have started at the lower level. Çok aşağı seviyede başlarsak eğer, So the kids know, okay, this is the area, there are maps, okay, I know. yani ama eğer önceden başladıysanız o zaman diyecek ki çocuklar, biliyorum burada fillerler var, burada alan var. And there are defenders catching me. Okay. Tamam, savunmada beni yakalamaya çalışıyor. So I have to find a solution away from them to go for the goal. Ya ben de bir çözüm bulmaya çalışacağım. Savunmanın uzağından geçip kaleye gol atmaya çalışacağım. And this is most important for you. You start with a simple game form on day one. We repeat this. Day two. Bu sizin için önemli. Basit egzersizle başlayın ilk gün ve pekişene kadar devam edin. You see the kids can play it well. Okay. We make it a little bit more complicated on day three. Yani iyi oynamaya başladıklarını gördüğünüzde bir adım yukarıya taşıyın. Repeat. Day four, day five. Day six, you think, okay, we can take another step upwards. Belki 6. günde bir adım daha atabiliriz yukarı. İyi oynadıklarını hissediyorsun. You see, that doesn't work. They can play it. Çalışmıyorsa Okay. Take one step back. bir adım geri alın. Make the area bigger, less players, İşte modifiye edin oyununuzu, çalışacak şekle getirin. and play it again. Tekrar oynayın. And after weeks and weeks and weeks, Haftalar sonra we have more complicated game forms that they can play. çok daha karmaşık oyun formlarını oynayabilir hale geleceksiniz. Oynatılabilir hale geleceksiniz. And when kids have learned to play a more complicated game form, Eğer çocuklar karmaşık oyunları oynayabilir hale geldiğinde then that means that they have more ability to play. They analyze the situation better and better solutions. bu oyunun analiz etme yeteneklerinin geliştiğini ve çözüm bulma işini kolaylaştırıyorsunuz. So this, in the end, is a game solution that is played individually and cooperative. We have to play together. Hem bireysel hem de beraber oynayarak çözümü bulma içeriği taşımıyoruz. And playing together is more difficult than playing alone, because I have to look at my card. Beraber oynamak, yalnız başına oynamaktan çok daha zor. Okay. Justin, I have one more information for you. bir bilgi daha vereceğim size. You have a QR code here. If you open this, you will find, just as last year, who was here last year knows this, a little e-book with the practice part. Bu QR kod taraftığınızda bulabileceksiniz. Egzersize böyle şeye ulaşabileceksiniz. And then I'm finished. Ve bitiriyorum. Thank you very much. Yeah, thank you.